Şimdi yapay zeka dediğimizde aklımıza genellikle ne geliyor? Daha fazla veri, daha büyük modeller değil mi? Ama bugün bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz. Bu kez olay sadece daha fazla veri değil. Bu kez makinalara evrenin temel kurallarını yani bildiğimiz fiziği öğretmekten bahsediyoruz. İşte bu soru bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Bir saniyeliğine bir düşünün. Sadece dataya bakıp bak bu böyle diyen bir yapay zeka değil. Onun yerine fizik kurallarını bildiği için neden böyle olması gerektiğini de anlayan bir yapay zeka hayal edin. İşte bu var ya, bu her şeyi ama her şeyi değiştirebilecek bir fikir. Peki tamam da durup dururken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Çünkü günümüzün o devasa, en güçlü yapay zeka modellerinin bile hani derler ya bir zayıf karnı var. Kara kutu sorunu. Yani tamam bize bir cevap veriyorlar ama o cevaba nasıl ulaştıklarını çoğu zaman biz bile tam olarak anlayamıyoruz. Bu da ne demek? Özellikle mühendislik gibi, tıp gibi hani fizik kurallarının şakası olmayan alanlarda bu modelleri kullanmak resmen bir kumar oynamak demek. İşte bakın, bu tablo aradaki farkı o kadar güzel anlatıyor ki, sol tarafta geleneksel veri odaklı yapay zeka var. Bu arkadaşlar devasa veri setlerini alıp içindeki desenleri bulmada harikalar. Ama bazen öyle saçma hatalar yapabiliyorlar ki, mesela yer çekimine meydan okuyup yukarı doğru düşen bir top çizebiliyorlar. Çünkü fizik falan bilmiyorlar, sadece verideki deseni taklit ediyorlar. Sağ tarafta ise bizim bugünkü konumuz var. Fizik bilgili yapay zeka. Bunların temelinde en başında fizik kuralları var. O yüzden daha en başından gerçekliğe demir atmış durumdalar. Peki bu kara kutu sorununu nasıl aşıyoruz? İşte burada çok zarif bir çözüm devreye giriyor. Diyoruz ki yapay zekaya sadece örnekleri yani veriyi göstermeyelim. Ona oyunun kurallarını da öğretelim. Yüzyıllardır bildiğimiz fizik yasalarını alıp hop denklemin tam ortasına koyuyoruz. İşte bu müthiş yaklaşıma da kısaca PIM yani fizik bilgili makine öğrenmesi diyoruz. Peki bu PIM dediğimiz şey tam olarak ne yapıyor? Şöyle düşünün, model bir tahminde bulunurken kendine iki soru soruyor. 1. Veriler ne diyor? 2. Peki bu tahmin fizik kurallarına uyuyor mu? İkisinden de geçer not alması lazım. Sonuç ne mi oluyor? Çok daha az veriyle kat be kat daha güvenilir ve mantıklı tahminler elde ediyoruz. Tabii bu fikir öyle bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil. Aslında kökleri bayağı eskiye, 90'lı yıllara kadar gidiyor. O zamanlarda bilim insanları ya sinir ağlarıyla şu zor fizik denklemlerini çözsek ne güzel olur diyorlardı. Ama bir sorun vardı. Bunu yapacak teknoloji, o hesaplama gücü yoktu. Peki ne değişti? Son 10 yılda yaşadığımız o büyük derin öğrenme devrimi. İşte o devrimle birlikte bu harika teoriyi alıp gerçekten işe yarar, inanılmaz güçlü araçlara dönüştürecek o beygir gücüne nihayet kavuşmuş olduk. Peki tamam hem veriye hem de fiziğe aynı anda bakıyor dedik. Ama bu dengeyi nasıl kuruyor? İşin bütün sırrı PML'in o kendine has, benzersiz eğitim sürecinde saklı. Bu süreç yapay zekayı sanki aynı anda iki farklı öğretmeni dinlemeye zorluyor. Öğretmenlerden biri veriler, diğeri de fizik yasaları. Gelin şimdi bu dersin nasıl işlendiğine adım adım bir bakalım. İşte Pimli'nin kalbi tam olarak bu 5 adımda atıyor. Gelin beraber bakalım. Adım 1. Yapay zeka ortaya bir tahmin atıyor. Adım 2. Hemen bakıyoruz. Bu tahmin elimizdeki gerçek verilere ne kadar uyuyor. Buna veri hatası diyoruz. Adım 3. Ve sihir burada başlıyor. Aynı tahmini alıp bu sefer de fizik denklemlerinin filtresinden geçiriyoruz. Hey, bu tahminin fiziksel olarak mümkün mü diye soruyoruz. Buradan çıkan sonuca da fizik hatası diyoruz. Dördüncü adımda bu iki hatayı alıp tek bir ceza puanına dönüştürüyoruz. Ve son adımda yapay zeka kendini bu toplam ceza puanına en aza indirecek şekilde güncelliyor. Sonuçta ne mi oluyor? Sadece zeki değil, aynı zamanda bilge bir model ortaya çıkıyor. Tamam. Teori kısmı kulağa gerçekten harika geliyor değil mi? Ama durun. Asıl heyecan verici kısım şimdi başlıyor. Çünkü PML'in bu teoriyi alıp gerçek dünyada o soyut denklemleri alıp somut, elle tutulur çözümlere nasıl dönüştürdüğünü gördüğümüzde vay be diyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Mesela şu ekranda gördüğünüz şeye bakın. Düşünün, bir jet motorunun içindeki o inanılmaz türbülansı veya yaklaşan bir kasırganın rotasını modellemeye çalışıyorsunuz. Normalde geleneksel yöntemlerle bunu yapmak en baba süper bilgisayarları bile haftalarca hatta bazen aylarca kilitleyen inanılmaz zor bir iş.
İşte Pimli'nin sahneye çıkıp 1 dakika dediği yer tam da burası. Bu karmaşık resmin tamamını oluşturmak için resmin her bir pikselini bilmesine gerek yok. Şöyle düşünün, noktaları birleştirme oyunu gibi. Sadece birkaç kilit noktayı bilmesi yeterli, aradaki bütün boşlukları elindeki fizik kuralları haritasını kullanarak kendisi dolduruyor. Ve bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Haftalar süren hesaplamaların saatlere, hatta bazen dakikalara inmesi demek. Bu bir devrim. Bu inanılmaz yetenek, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen dijital ikiz konseptini gerçeğe dönüştürüyor. Şunu bir hayal edin, dev bir rüzgar türbini ve o türbinin bilgisayar ortamında birebir saniyesi saniyesine güncellenen sanal bir kopyası var. PIM sayesinde bu dijital ikiz sadece fiziksel kopyasının o an ne yaptığını göstermekle kalmıyor, bir sonraki adımda ne olacağını, hangi parçanın ne zaman arıza yapabileceğini öngörüyor. Ve bu sadece bir iki örnek değil. Bu teknoloji adeta bir dalga gibi bilimin her alanına yayılıyor. Köprülerin sağlığını anlık olarak takip edip nerede risk var bunu anında tespit etmekten tutun, otomobil motorlarının içindeki o karmaşık yanma reaksiyonlarını optimize etmeye ve hatta belki de en etkileyicisi tıpta, beyindeki bir anevrizmanın ne zaman patlayabileceğini, kan akışını modelleyerek tahmin etmeye kadar uygulama alanlarının sınırı gerçekten hayal gücü. Bütün bu anlattıklarımız bizi aslında en temel, belki de en önemli sonuca getiriyor. Bakın, PIM sadece daha hızlı veya daha verimli bir yapay zeka demek değil. Bu, bize nihayet güvenebileceğimiz, anlayabildiğimiz bir yapay zeka vaat ediyor. Artık o içine bakıp ne döndüğünü anlamadığımız kara kutudan kapısını açıp "Ha, sen bu kararı bu yüzden vermişsin" diyebildiğimiz şeffaf bir cam kutuya geçiyoruz. Ekranda gördüğünüz bu alıntı aslında günümüz yapay zeka dünyasının en büyük arayışını özetliyor. Öyle bir sistem yapalım ki hem tahminleri süper isabetli olsun hem de bize "ben bu tahmini şu sebeplerden yaptım" diye açıklayabilsin. Pimel, kararlarını hepimizin bildiği fizik yasalarına dayandırdığı için bu açıklanabilirlik hedefine ulaşmak için belki de en sağlam patikayı sunuyor. Özetle olay şu: yapay zekayı doğanın kendi diliyle yani fizikle eğittiğimiz zaman ondan aldığımız cevapların sadece birer istatistiksel sonuç olmadığını biliyoruz. O cevapların aynı zamanda fiziksel olarak bir karşılığı, bir anlamı olduğundan emin oluyoruz. Ve şunu unutmayalım, bu bir lüks değil, insan hayatının söz konusu olduğu sistemlerden bahsediyorsak bu mutlak bir zorunluluk. İşte böylece en başta sorduğumuz o büyük soruya geri dönmüş oluyoruz. İnsan zihninin yarattığı en güçlü araç olan yapay zeka, evrenin en temel dilini, yani fiziği konuşmaya başladığında şu anda imkansız dediğimiz hangi sorunların kapısını aralayacağız? Bu sorunun cevabı önümüzdeki yılların en heyecan verici hikayelerinden birini yazacak.